Merhabalar. Buz devri sit tarifimi çok sevmiştiniz. Benden çok fazla küçüğü de istenmişti. Bu defa sizler için küçük boyutunu hazırladım. Pembe olana kepik de ekledim. Ortaya gerçekten çok tatlı bir görüntü çıktı. Bu tarifi sizler için en temel terimlerden başlayarak en anlaşılır şekilde anlattım. Örgüye yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceği bir tarif oldu. Hadi gelin birlikte yapımına geçelim. Şimdi malzeme listemize geçelim. Bunların ikisi iki farklı ip aslında. Birisi biraz daha ince. Bu daha inceydi. Şu ipin kalınlığı ise iplerin kalınlıklarının farkı böyle. Bunların her ikisinin markasını açıklamalara ekleyeceğim. Daha küçük düşmesini isterseniz böyle daha örgünüzün ince detaylarıyla düşmesini isterseniz böyle. Şu da bence çok güzel. Böyle düşmesini isterseniz de nasıl iple örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Her ikisi aynı tarif. Ama dediğim gibi aralarında ip farkından dolayı bariz sanki şey gibi duruyor. Ama kız ve erkek olduğu için bence oldu. Kızımızın böyle minyon olduğu için. Buna ekstra bakın böyle kibrikler taktım. Şimdi malzeme listemiz. Şöyle bir ana rengimiz var. Sonrasında gözü için kullandım. Yine küçücük bir beyaz ipliğimiz var. Bunun için kahverengi ip kullandım. Onun dışında boynuna elyaf kullanmadım. İçine boncuk elyaf kullandım. Benim kullandığım tığ, ben el alışkanlığı tulip tığ ile örüyorum. Bunu herkes öğrenmeyebilir. Belki zor da gelebilir. O yüzden çok öneremiyorum da. Yine de deneyin. Varsa elinizde. Bu tabii eskilerin kullandığı tığ. Yani nesil genelde bu tarz tığlar kullanıyor. Ben öremiyorum bunlarla çok rahat. 2,5 milim bunlarla örebilirsiniz. Vidalı göz kullandım. Kullandığım göz 8 milim. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi örmeye başlayalım. Bunu kendi renginde örmüştüm. Kenten rengi. Bunu böyle pembe öreceğim. Bebeğimiz şöyle dursun. Önce kollarını yapalım. Sonra bacaklarını yapalım. Ve birleştirerek tepeden çıkalım. Sihirli halkamızı yapalım. Önce kollarından başlıyoruz. Sihirli halka ipimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne tığımı halkanın içine batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. Bir yaptık. Aynı yere bir tane daha batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Bakın tığımı halkanın içine batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Şu an 3 tane sık iğne yaptık. 4 5 6. Daha sonra buradaki ipimi çekiyorum. Elimle şöyle ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp şöyle bakın iki kanadına da batıyorum. Hem buraya hem karşı taraftakine. Geçirip bunu bunun içinden geçiyorum. İplik kaydırma yaptım. Birinci sıramızın sonu 6 tane sık iğne. İkinci sırada hepsine artırma yapmayacağız. Bir ör bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Birleştirdiğime değil, bir yanındakine artırma yapacağım. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Birleştirme değil, hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğnenin üzerine birinci sık iğnemi yaptım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Sonrakine bir tek örüyorum. Bir sonrakine ikinci artırmamı yapıyorum. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yaptım. Sonrakine bir tane tek örüyorum. Bir sonrakine üçüncü artırmamı yapıyorum. Tek ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi yandaki sık iğneye batalım. İkinci sıramızın sonu 9 tane. Buraya işaretleyicimizi takalım. Böyle küçük bir parça iplik alıyorum. Dördüncü, üçüncü ve dördüncü sırayı artırma eksiltme yapmadan 9 tane olarak örelim.
1, saymayabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıra sonuna geliyorum. 3. sırayı tamamladım. 4. sırayı 9 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir sonraki sırayı 4. sıramızı yaptık. 5. sıramızda bir ör, bir eksilt, bir ör, bir eksilt yapacağız. 9 taneydi, 3 eksiltme, 6 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Eksiltme 2 tane sık iğneyi tek sık iğne yapmak demek. Şimdi bu görünen ilmeklerin bandan taraflarındaki yüzlerini alıyorum. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemizi yaptık. 2 sık iğneyi tek sık iğne yaptık. Sonra bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bakın nasıl yapıyorduk. Bu görünenlerin bandan taraflarını alıyorum. Birini aldım. Diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Şöyle şuradaki fazla ipimizi, başladığımız ipini içine koyalım. Kesmeyelim dipten. Şimdi koyalım, kafa karıştırmasın. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 6 tane sık iğne. Sonra bir sonraki sırayı, yani 5, 6. sırayı 6 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yandaki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yapalım. Bakın, iplik kaydırma şöyle yandakine battım. Bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sıra sonuna geldim. Keselim. Sonra bunu buradan çıkartalım. Şimdi ben kolun bir tanesini yaptım. Kolun diğerini de yapalım. Bu fazla ipliğini, bittiğimiz ipliğini şöyle içine verelim yine. Bebeğimizin iç kısmında bulunsun. Şimdi kolumuzun diğerini yapalım. Şimdi kolun diğerini yaptım ben. Bacağının bir tanesini yaptım. Böyle altına düz bir şekilde. Diğerini birlikte yapalım. Bacağı için ipimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ipimizi çekelim. Şöyle ovalleştirelim elimizle. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane. İkinci sırada bir ör bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Şöyle yapalım. Bir tane zincir çekelim. Sonra bir sonrakine batalım. Birinci. Bir tane ördüm. Şimdi bir tane artırma yapalım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapalım. Bir tane zincir çekelim ve geri dönelim. Şimdi ilmeğimizi normalde alırken bu şekilde alıyorduk. Böyle değil. Buradan girip bir sonrakinden çıkıyoruz. Şu şekilde. Bu da altlarındaki bu köşegen etkiyi vermek için, şuradaki bu düzlüğü yakalamak için. Bunun için tekrar göstereyim. Tersi bana bakıyor. İlmeği batacağım yerden batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Ve normal sık iğnemi yapıyorum.
Sonra çıktığım yerden batıp bir sonrakinden çıkıyorum. 2. İkinci sık iğnemi yaptım. Çıktığım yerden giriyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü sık iğnemi yaptım. 5, 6, 7, 8 ve 9. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırmayı yapıyorum. Şöyle dönüyorum. Artık düz yüzü bana bakıyor ve o köşegen etkiyi bakın yakaladık. Şimdi normal ilmeğimizi öreceğiz. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan şu an biz 1 2 3. sıramızı tamamladık. 4. ve 5. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 9 tane olarak örelim. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5. Şunu isterseniz böyle içinden örebilirsiniz. Ben bazen yapıyorum. 6. Şöyle ilmeğimin içine koyuyorum kaybetmek için. 7 8 ve 9. Burada başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra buna değil bir sonrakine batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 2 sıra boyunca 9 tane olarak ördük. Artık dönerek örüyoruz. Burası takıldı. Ve 5. sırayı tamamladım. 6. sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 6 tane kalacak. 9 tane de 3 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 6 tane sık iğne kalıyor. Ve son sırayı 6 tane olarak örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ördük, sıra sonuna geldik. İlkini aynı şekilde kopartıp kenara koyun. İkinci ördüğümüzü ise şimdi buradan bacağını birleştireceğiz. Bunun için 3 tane zincir çekelim. Böyleyken 1 2 3 bacağını alıyorum. Herhangi bir yerinden, hiç fark etmez. Batıyorum. Bir sık iğnemizi yapalım. 1 2. Şimdi normal dönerek öreceğiz. 3. Bu ilk yaptığım ilmek bizim sıramızın bittiği yer. Buraya işaretleyicimizi takalım. Şimdi 3 tane ördüm. 4. Bakın burası. Bu sık iğne buraya ait. Bu bununkiydi. Bir sonraki yerimiz şurası. 5. 6.'yı batarken bir tane zincire, pardon, 6.'yı batıyorum. Sonra bu köşe kısmından bir tane köşedeki kısma batıyorum. Bir tane zincire batıyorum. Zincirin de şöyle düzgün yapalım. Bu taraftaki bir kanadından alıyorum. Çektim. Şunu çıkartayım, daha net görün. Şimdi sıradaki ilmeğimiz burasıydı. Sıradaki ilmeğimize battım. Bu köşe aslında bizim sıradaki bir ilmeğimiz değil. Ben delik olmaması için bir tane buraya batıyorum. Bir tane sıradaki ilmeğimiz aslında zincir. Zincirde 3 tane zincirimiz var. Zincir. Sonra zincire batıyorum. Bu üçünü birlikte çekiyorum. Sonra
Bir tane daha zincire batıyorum. Bir. Ve bir sonrakini yine aynı buradaki yaptığımız gibi bir tane zincire batıyorum. Bir tane bu köşeye. Bu köşe aslında ilmek değil. Bu bunun birleşimi. Ben bu köşedeki, yoksa sıradaki ilmeğimiz aslında şu. Ama ben bu aradaki kısma delik olmaması için buraya da batıyorum. Ve bu üçünü birlikte çekiyoruz. Devamında bir, iki, üç, 4, 5, 6 tane örüyorum. 6, zinciri de geçeceğim. 6, sonra zincirin bu defa diğer kanatlarını örüyorum. 1 zincir, 2 ve 3. zinciri ördüm. Aslında burası sıra sonuna geldim şu anda. Şimdi bakın, şurası 3. zincirimizdi. Şuradaki bir sonraki ilmek. Oraya da batalım. Ve burası bizim sıramızın bittiği yer. Şimdi etrafının sayısı burada 18 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sık iğne. Sizinki burada 18 değil de 17 tane ise hiç sökmeyin. Bir tane artırma yapın. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane batın. Hiçbir şey olmaz, sökmeyin. Ve burası bizim artık sıramızın bittiği yer. İşaretleyicimi buraya taktım. Şimdi artık bacağı birleştirdiğimizden itibaren sıra sayalım. Burası birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda 2 ör 1 artır yapacağız. Bacağını itibaren buradan sayalım. Tekrar şuradan değil de, çünkü şu ara geçiş zor olabilir saymak. Buradan beri. İkinci sıramızda 2 ör 1 artır yapacağız. Şu anda 18 taneydi. 6 artırma 24 tane olacak. Şimdi hemen yanındakine birinci artırmamızı yapalım. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Ve son 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne. İşaretleyicimi şöyle yapalım. Bir kanadını üstten geçirelim. İşaretleyicimi bir sıraya geçtim. Şimdi 3. sıramızda şöyle yapıyoruz. 3 artırma yapacağız. 24 taneydi, 27 tane olacak. Bunun için hemen yanından birinci artırmamızı yapalım. Birinci artırmamı yaptım. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci artırmamı yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve son 3. artırmamı yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İşaretleyicimi bir üst sıraya geçiriyorum. Şimdi 4. sıraya geçtik. Şu an etrafının sayısı 24 tane, 27 tane sık iğne. 24'te 3 artırma yaptık. 27 tane sık iğne. 4. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 27 tane olarak örelim.
Sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Ve sıra sonuna geldim. Aynı şekilde işaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 7 ör 1 eksilt yapacağız. 3 eksiltme 27 taneydi. 24 tane sık iğne kalacak. Aynı şekilde gizli eksiltme yapıyorum. Bandan taraflarını aldım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıra sonuna geldim. Bakın artık böyle minik bir göbeğini yapacağız. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. Şimdi 6. sıraya geçtik. Bu sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 24 taneydi. 6 eksiltme 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. Bu arada ne kadar ip farklı. Hani her ikisi de farklı farklı markalar. Bunların hangi olduğunu yazacağım açıklamalar kısmına. Sayıları da aynı. Ama bu bayağı küçük olacak bu arada. Da çantaya bağlamak için çok şeker tatlış bir şey olacak. Ama bu bayağı küçük olacak. Dediğim gibi aynı aslında ölçüleri, sadece bunun ipi kalın olduğu için bunu lanosa ile ördüm, ya da söyleyeyim, bunu lanosa ile ördüm. Bunu ise gazallı ördüm. Gazal daha ince bir ip, lanosa bir tık daha kalın bir ip. Bence şu ideal sanki. Şu biraz daha ince. Ama bu da güzel, daha detay vermek için. İşaretleyicimi şimdi bir üst kısımdan geçiriyorum. Ve 7. sıraya geçiyoruz. Şu an etrafın sayısı 18 tane sık iğne. 7. sırayı da 18 tane olarak örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane örüyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. 8. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 eksiltme yapacağız. 15 tane kalacak. 4 ör 1 eksilt, 4 ör 1 eksilt yapacağız. 18'de 15 olacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 ve 4. Sıra sonuna geldim. Şimdi daha fazla küçülmeden içine elyaf koyalım. Böyle cımbız ya da ince
15 tane kalıyor. İşaretleyicimi şimdi bir üst kısma geçirelim. 9. sırayı da 15 tane olarak örelim. Değil mi? 3, 6, 7, 8, 9'a geçiyoruz. Burayı da 15 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane ördüğümde sıra sonuna geçiyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma taşıyorum. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. Bu sırada kolları birleştireceğiz. Şöyle katladığımızda, şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bebeğimizi katladığımızda kenarındaki 3 ilmekle bebeğimizi birleştireceğiz. Ona göre sayın. Daha doğrusu bu sağlaması. Şimdi ben şuradan sayarak zaten söyleyeceğim ama başlangıç kısmına belki ola ki kaydırdıysak, o yüzden en güvenli sağlaması bu. Bebeğimizin kolunu 3 ilmek ile birleştireceğiz. 1, 2, 3 yanı tam yana denk gelecek şekilde. O yüzden ben buradayken bir tane örüyorum. Bebeğimin kolunu alıyorum. Böyle katlayıp bir buradan, bir bebeğin diğer katından, sonra bir tane de gövdeden batırıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir bebekten, bir karşı taraftan kolun, bakın. Sonra da gövdeden batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Yine aynı şekilde şöyle batıyorum. Ve 3 hamlede kolumuzu birleştirdik. Şimdi 4 tane örelim. 1, 2, 3 ve 4. Aynı şekilde 3 hamlede bunu da birleştirelim. Bir, 2 ve 3. Sonra 1, 2, 3, 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. Kollarımızı birleştirdik. 11. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 eksilti yapacağız. 12 tane kalacak. Şimdi içine biraz daha elyaf yerleştirelim, daha fazla küçülmeden. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2 ve 3. Sıra sonuna geliyorum. 3 ör 1 eksilti yaptık. 11. sıranın sonunda 12 tane sık iğnemiz kaldı. 12. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 tane eksiltme yapacağız. 12 tane de 6 tane kalacak. Pardon, 5 tane eksiltme yapacağız. 6 değil 7 kalsın istiyorum ben. 6 çünkü çok ince oluyor. Şimdi 5 tane eksiltme yapacağız. Hemen buradayken yan yana birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum.
Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Etrafına bir tane sayalım. 5 tane eksiltme yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ideal. Daha ince bir boyun isterseniz 6 yapın ama bence 7 ideal. Şimdi işaretleyicime 7 tane 5 tane eksiltme yaptım. Bir tane daha ördüğümde aslında sıra sonuna gelmiş oluyorum. İşaretleyicimi buraya takayım. Şu an biz 12. sıramızı yaptık. Artık boyun için istediğimiz uzunluğa gelene kadar artırma eksiltme yapmadan sadece dönerek sık iğne öreceğiz. Ben bunu da 50 sıra boyunca ördüm. Şimdi bunu da örelim aynı şekilde 50 sıra boyunca. Ve ben 50 sıra boyunca ördüm. Dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Dilerseniz bu aşamada içine tel koyabilirsiniz. Tel için de şöyle, ben bu arada içine elyaf koymadım boynuna. İçine tel koymak isterseniz telin her iki ucunu da kağıt bantla güzelce bantlayın. Sonrasında içine yerleştirin. Bu yapacağınız tek şey. Son yaptığım yerden sonra 50 sıra ördüm. Buradaki yeri çok önemli değil. Zaten dönerek olduğu için hiçbir zaman yani aynı şekilde tutamazsınız. O yüzden sadece saydığımda geldim. Şimdi artık şuradakini çıkartalım. Burası bizim sıramızın başladığı yer olsun artık. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Buradan beri yine kafa için başlayacağımız için yine 1, 2, 3, 4 diye gidelim sıraları. Ve başlayalım. Burada kafanın çabuk açılmasını istediğim için şöyle yapacağız. Bu sırada 7 taneydi. Ben bu sıranın sonunda 12 tane olmasını istiyorum. Sizin burada boynu bir tık daha ince yaptıysanız eğer 6 tane ise 6 tane artırma yapacaksınız. Ama benimki 7 tane olduğu için ben 5 tane artırma yapacağım. Şimdi bu sırada artırma yaparken şöyle şuradaki bu başak gibi olanın benden taraftaki sadece bu sıraya mahsus buradaki kanatlarından alarak öreceğim. O da daha iyi açılmasını, kafa dediğim gibi sadece bu sıraya mahsus benden taraflarını alacağım. Şimdi hemen yanından şu an benim etrafın sayısı 7 tane. Hemen bu başak gibi olanların benden taraflarını alarak örüyorum. Yani FLO yapıyorum. Burada birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakinde yine aynı şekilde ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Ve beşinci artırmamı yapıyorum. Şimdi bir tane sayalım etrafını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane aynen 5 artırma yaptık. Bir tane de tek örüyorum. Şu an siz ikinci sırada 12 tane olmasını istiyorsanız 6 taneyi bite boynunuz 12 tane artırma yapacaksınız. 7 idi, ben 5 tane artırma yaptım. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. Bir sonraki sırada bir ör bir artır yapacağız. Şu an 12'de 18 tane olacak. Toplam 6 artırma. Hemen buradan bir tane artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İkinci sıranın sonu 18 tane sık iğne. Üçüncü sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 18 taneydi. 24 tane sık iğne olacak. Toplam 6 artırma. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiyorum. Hemen yanından birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum.
Dördüncü artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. İki tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne oluyor. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. Şimdi üçüncü sıranın sonundayız. Dördüncü ve beşinci sırayı artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak örelim. Şimdi kafa için 6. sıramıza geçiyoruz. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 24 tane ördüm. Kafa için 6. sıramıza geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilt 2 ör 1 eksilt yapacağız. 2 4 6 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1 2. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. Sonra işaretleyicimizi bir üste takalım. 7. sırada 18 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ördüm. Sonraki sıramızı 2 4 6 7 8. sırada bir ör bir eksilt bir ör bir eksilt yapacağız. 6 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. Kafam daha fazla küçülmeden içine güzelce elyaflarımızı dolduralım. Burası yüz kısmı olacak. Şimdi ve hepsinden eksiltme yapalım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum ve altıncı eksiltmemi şöyle yapıyorum. 1 2 üçünü birlikte çekiyorum. Ve burada da 1 2
Daha üçünü yine birlikte çekelim. Sonra 3 tane zincir çekelim. Keselim. Bunu çıkartalım. Bu ipimizi de şu orta kısmından örgümüzün tam orta kısmına batıyorum. Şöyle çekelim kendimize. Daha sonra bunu buraya sabitleyelim. Fazlasını yine içine verelim. Ve yüz kısmımız oluştu. Şimdi gözlerini yapalım. Göz için önce beyaz kısmını yapalım. Sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Yine aynı şekilde. İçine 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra buradaki ipliğimizi çekelim. Elimle ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırmaya. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Birleştirdiğime değil, hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu sırada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. 3 artırma yapacağız. Birleştirme değil, pardon, buna değil. Bir sonrakine artırma yapalım. Birinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Delik oldu. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Ve sıra sonuna gelmiş oluyorum. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 de zincir çekelim. Bu hazır dursun. Şimdi tekrar ten rengi kısmımızı alalım. Yine sihirli halka yapıyorum. Böyle çevirip içine 9 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu ipimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada bir tane zincir çekelim ve 9 tane olarak örelim. Birleştirme değil, hemen yanındakine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örüyorum. Yandaki şeye batıp sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum ve sıra sonuna geldim. Şimdi beyaz kısmına vidalı gözümüzü alalım. Takıyorum. Arkasına kapağını takalım. Her ikisinin de ters yüzleri iç kısma gelecek şekilde böyle. Şimdi buradan bunu çıkardım, bakın. Beyaz kısım bana bakıyor. Buradan çevirdim ve şöyle. Şimdi bu taraf, her ikisinin de bu başak gibi olanların dış kanatlarını alarak öreceğim. Buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. İkisini birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Benden taraftaki kanadını karşı taraftaki, şu fazla iplerinin hepsini içine verelim. Buradan ve karşı taraftan. Bu taraftan alıyorum sık iğnemi, bir de karşı taraftan. Ve şöyle net görelim. Bak, başak gibi olanın benden tarafını alıyorum. Karşı tarafında dış tarafına.
Fazla iplerimizin hepsini şöyle içine verelim. Hı. Devam edelim. Bir tane buradan, bir karşı taraftan. Ve sonuncu şuraya da batalım. Yandaki sık iğnenin şöyle üzerine batıp şöyle arasından battım. İplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim ve bunu keselim. Şöyle elimizle birazcık düzeltelim. Tadam. Gözümüz hazır. Şimdi diğer gözünü de yapalım. Şimdi birinciyi yaptım. İkinciyi de şöyle bir tık uzun keseceğim. Bir tane zincir çektim. Şimdi gözümüzü dikelim. Şöyle bebeğimizin bir tarafını ön gibi düşünelim. Bebeğin tam yanından şu şekilde güzel şöyle en son buraya bir tane düğüm yapalım. Bunu da buraya dikelim. Biraz yukarı mı oldu diye düşünüyorum da. Neyse şimdi buradan girip karşı tarafından çıkıyorum. Böyle şöyle bir düğüm yapalım. Şimdi buraya başlayabiliriz. Bunu dikmeye. Düğüm tarafını ben hep içine veririm. Yani diktiğim tarafa veririm. Verememişim. Bu buraya geldi. Normalde o tarafı denk getirecektim ama döndü mü ne oldu dikerken? O zaman ne yapıyoruz? Bir planı. Burasını şöyle yapalım. Şöyle içine verelim. Yapamadım. Şöyle. İyice çekelim. Tamam. Şimdi
Bu gözümüzü de buraya güzelce sabitleyelim. En son düğüm yaptım. Ve fazla ipini içinden geçirelim. Şimdi burnumuzu yapalım. Bunun için sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra bir ipimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yaptım. Şimdi 2 tane daha artırma yapalım bu sırada. Şimdi hemen yanından şöyle bir tane zincir çekelim üstüne. Sonra birleştirme değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamızı yapalım. Ve iki tane ördüm. İkinci artırmamı yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. Yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapalım. 2 tane de zincir çekelim. Şimdi burayı bir tık şöyle uzun kesiyorum dikmek için. Şimdi burnumuzu dikerken şöyle elimizde üçgen gibi olarak şöyle yapalım. Elimiz ve üçgen gibi olarak düşünelim. Alt kısım sivri olacak. Üst kısım düz olacak. Şöyle. Bunu yerleştirdikten sonra şu dikişimin geldiği yer alt kısım olarak yapıyorum. Şu an karşıya geçtim. Ve şu üst düz kısmı öreceğim. Pardon, dikiyorum böyle. Demek istediğim şuydu. Şurayı bir üçgen olarak şöyle düşünün. Sivri kısım aşağı gelecek. Buradan şu aşağı doğru ineceğim dikerken. Şu başlangıç ipini şöyle içine verelim. Şurada bir dikiş yapan çok geriye atmışım. Orayı sevmedim. Ya söküp tekrar dikeceğim. Ya da şöyle düzeltmek istiyorum tekrar üzerinden dikerek.
Şu an biraz da toparlandı burnu. Şimdi bunu buraya bağlayalım. Şimdi ağzına geçelim. Şimdi daha ince bir ip aldım ve daha ince bir tığ aldım. Şöyle ki bu kullandığım normal iplerin katını ayırdım ve tek katını olarak örüyorum. Bunun için dişlerini yapacağım. 3 katta ben tek katını aldım. Diş için ilmek oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekelim. Bir tane doluyorum. Birinci değil, ikinci değil, üçüncüye. İkili trabzan yapacağım. Yani battım. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Ve iplik kaydırma yapıyorum. Tekrardan 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. İkili trabzan yapacağım. Bir sonraki zincire. Şöyle 3 taneyken ikisini bir, ikisini bir. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki yere batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 2 tane zincir çekelim. Daha sonra burayı çıkartalım. Bura bayağı uzunmuş. Bunu birazcık keselim. Bunu şimdi diş yapacağız. Şöyle 2 tane diş gibi düşündüm bunu. Yana doğru ağız ovalini de zaten böyle veririz. Şey de yapabiliriz bu aşamada. Siyah ipliğimizi alalım. Bir parça siyah iplik alalım. Kafanın herhangi bir yerinden batıp şöyle ağzının yerlerini belirleyelim en azından. Şunu bunu da aynı bu şekilde yapmışım. Şöyle güzel. Şu şekilde güzel bence. Ya da bir tık daha büyük bir ağız olsun bu. Ben de karar veremiyorum. Şimdi yerlerini belirlediğim ağzın yerleri böyle. Bunu bakın aynı yerden çıktım. Buradan girdim. Ağız için tekrar aynı yerden çıktım. Bunu son birbirine bağlayalım. Fazla ipini şöyle içine veriyorum.
Şimdi ağzını dikelim dişlerine. Böyle şöyle dişlerini şöyle düşünüyoruz. Bunu buraya güzelce dikiyorum. Ağız tam hizasında. Şu ortadan bir tane dikiş attım. Şuradaki fazla ipini başlangıcın içine veriyorum. Bunu şu arka tarafına sabitleyelim şöyle. Ve dişlerimiz hazır. Ağzı da şöyle yapabiliriz isterseniz, hem daha sağlam olur. Şimdi şöyle çok incecik bir siyah iplik aldım. Şuradaki çünkü şunun dikmedik ve yerinden oynayabilir. Bunu oynamaması için zaten orlon olduğu için dikiş ipliği çok güzel kamufle olacaktır. Bunu isterseniz dolayarak, nasıl dikerseniz dikin, yani belli olmaz. Sadece dışına taşırmadan gözün diyorum, ağzını buraya sabitleyelim. Aslında bu ağzını pembe yapabilirdim. Neyse. Ya da kırmızı. Tamamdır. Şimdi bunu buraya da yine bağlayalım. Fazla ipini içine verelim. Şimdi kuyruk örelim. Bunların çünkü aslında kuyrukları da var. Böyle. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz, isterseniz yapabilirsiniz, ama bence karakterde var, yani kuyruğu da var. Kuyruğunu da yapalım. Bunun için sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Daha sonra bu ipliği çekelim. Başladığımız sık iğneye batıp iplik kaydırma yapalım. Birinci sıra 6, ikinci sırayı da 6 olarak örelim. 1
2, şöyle elimizle katlayalım. 3, 4, 5, 6. Üçüncü sırada bir tane artırma yapalım. 7 tane olsun. Bir tane artırma yapıyorum. Sonra 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dördüncü sırada 7 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Beşinci sıraya bir tane artırma yapalım. 8 tane olsun. Bir tane artırma yapıyorum. Sonra 7 tane 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3, 5. 6. sırayı da 8 tane olarak örelim. Değil mi? Aynen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle bir bakalım. Kuyruk için ideal. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma 2 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra ipimizi bir tık uzun keselim dikmek için. Kalın iğnemizi alalım. Sonra şöyle kendimce şekil verdim ve bu formu koruyarak şu şekilde kuyruğu dikeceğim. İpim çıktı. Şuradan düğüm çıka gibi olmuş. Hemen onu kamufle edelim. Ve başladığım yere geldim. Tek tek diktim, gördünüz. Şimdi buraya sabitleyelim.
Ve kuyruğumuz da hazır. Şimdi kirpik takacağım buna. Daha sevimli olsun diye. Ah, bu silikonla yapıştırabilirim aslında. Aslında dikebilirim. Şimdilik şöyle bir dursun. Şuradan aldığım sanırım karşılığı bu. Ama bir dakika, bu olmadı. Buldum tam. Bunu buraya bence silikonla da yapıştırabilirim ya da şu ince iplikle dikebilirim gibi geldi. Silikonla şimdi elim çok bulaş olabilir. Bence şu an gayet güzel sabitlendi. Şimdi bunu buraya düğüm yapalım. Diğer gözünü de dikelim kirpiğinle. Ve kirpiklerimiz hazır. Sanki burnunu çok iyi dikemedim ya. Şunu çok güzel dikmiştim. Bunu bence çok iyi dikemedim. Bakın, kirpiklerim aşırı güzel oldu. Dikmek güzel fikirdi, yapıştırmaktan. İsterseniz tırnaklarına biraz daha detay vermek istersek tırnaklarına şöyle detaylar verebiliriz, tırnak detayları. Onu da nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Şimdi ince bir ipimizi aldık aynı şekilde. Böyle ben bu normal ördüğüm ipin katına ayırdım. 3 katlı katına ayırdım. Sonra böyle ilmek oluşturdum. Şunu da göstereyim. Biraz yanlara doğru da yapabiliriz. Atıyorum kenardan. 2 tane zincir çekelim. 2 tane ikili trabzan yapalım. 1 2, sonra 2 tane zincir çektim. Bir sonrakini iplik kaydırma yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir çektim. Yine ikili trabzan yapalım. 1 2, sonra yine 2 zincir çektim. İplik kaydırmayla batalım. Yine 2. Yani böyle minik detaylar vererek bunlar da tırnakları olmuş olabilir. İsterseniz
Bir, iki tane zincir çektim. Dibine batıyorum. Zaten silin ayakları böyle hafif yana yana duruyor. O yüzden özellikle tırnaklarını yana yaptım. Aslında bu renk değil, sarı yapmamız gerekiyordu. Çünkü tırnakları beyaz değil, sarı. Sarımsı. Sil böyle dururken bakın şöyle bastığında tırnakları da şöyle üçü bu tarafa, üçü bu tarafa doğru basıyor. Ve bu şekilde bebeğimiz hazır. Bu da çok çok tatlı oldu. İsterseniz ellerine ve ayaklarına tırnaklar yapabilirsiniz. Ya da burada da bitirebilirsiniz. Tarifimizin sonuna geldik. Ve tarifimizin sonuna geldik. Umarım bol satışlar elde edebileceğiniz ya da sevdiklerinize hediye yapabileceğiniz bir tarif olmuştur. Instagram hesabım Son Oyun Dünyası, bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Tüm tariflerimi ben kendim çıkartıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.